o alanın sahibi oldukları anlamına gelmiyor. Kendi içi rahatlasın diye köpeğinin. Sıcak çarpmasından köpeğimizi kaybetmek burada gerçek bir risk. Alternatifleri gerçekten hayat kurtaran şeylerden biri. Hem herkese yeniden merhabalar. Köpeksel meselelere tekrardan hoş geldiniz. Bu programda her hafta köpekler hakkında doğru bilinen yanlışları, bilimsel altyapılı bilgileri ve daha da önemlisi kendi deneyimlerimizi konuşuyor olacağız. Ben Nilay. Ben de Ece. Burada amacımız doğruları konuşmak. Bizi bir çeşit cehaletle mücadele ekibi gibi düşünebilirsiniz. En azından köpeksel meselelerde. Bu haftaki konumuz hazır havalarda inanılmaz ısınmışken evde yapabileceğiniz aktiviteler olacak. Çünkü bu aralar köpeğimizi öğlen sıcağında yürütmek oldukça riskli. Sıcak çarpması gibi konulara bugün çok ucundan değineceğiz ama sadece buna özel de ayrı bir bölüm yakında çekiyor olacağız. Hazırsak başlayalım. Evet, havaların ısınmasıyla gerçekten köpek sahiplerinin kafasında çok fazla soru işareti var. Ne zaman yürütmeliyim? Sıcaklarda köpeğime neler sunabilirim? Nasıl aktiviteler yaptırabilirim? Gibi. Öncelikle aslında gezinti kısmından başlamak çok daha doğru olacak. Şimdi öncelikle köpeğimizin sabah saatlerinde özellikle çok erken vakitlerde dışarı çıkarmaya özen göstermek gerekiyor. Çünkü gerçekten 8 ve sonrası saatlerde asfalt ısınmaya başlıyor ve köpeklerimizin patileri için ciddi anlamda risk taşıyor. Aynı zamanda ısının iyice artmasıyla birlikte köpeklerde bir ventilasyon problemi, aşırı sıcağa maruz kalma, zaten nefes nefese kalma ve biliyorsunuz ki köpekler normalde bizim gibi terleyebilen canlılar olmadığı için ağızlarından soluma ihtiyacı duyarak terleme boşaltımı yapmaya çalışarak ve pati altlarından bu terleme boşaltımını sağlayabiliyorlar. Bu nedenle köpeği sıcak zemine bastırmak oldukça riskli. Aynı zamanda sıcağa maruz bırakmamak da oldukça önemli. Lütfen yaz aylarında köpeğinizi sabah saatlerinde maksimum 7.30-8'e kadarki süreçlerde dışarı çıkarmaya özen gösterin ve akşam üzeri de saat akşam 7'den sonra, yani artık güneşin etkisini kaybetmeye başladığı ve asfaltın da artık ılımaya başladığı saatlerde gezinti ihtiyaçlarını karşılamaya özen gösterin. Yürüyüşte demişken çok fazla dışarıda öğlen sıcağında köpek gezdiren insanlar da görüyoruz bu arada. Yani bunu her sene, her yaz ne kadar çok biz de söylesek de hala nedense bu devam eden bir şey. Bazen insanlar köpeğim zaten sıcakta ekstra yoruluyor, o yüzden daha da çok yorayım veya hani yürütmek yerine ekstra da oyun oynayayım gibi düşünüyor. Ama bu o kadar riskli bir şey ki uzun yürütmek, oyun oynatmak. Çünkü sıcak çarpmasından köpeğimizi kaybetmek burada gerçek bir risk. O yüzden lütfen bu kısma gerçekten dikkat edelim ve öğlen sıcağında köpeklerimizi yürütmeyelim. Özellikle uzun yürüyüşleri kesinlikle yapmayalım diyoruz ve evde ne yapabiliriz, biz ne yapıyoruz kısmına hemen geçiyoruz. Sen ne yapıyorsun evde? Öncelikle zaten ikimizin de köpekleri tüylü köpekler olduğundan dolayı, Evet. yani çoban köpekleri ve katmanlı kürk yapısına sahipler. Evet, ve bu yüzden en çok dikkat ettiğim şey benim serin tutmak. Ve gerçekten serin tutmaya önem göstermeye çalışıyorum. Çünkü köpeğin sıcakla alakalı yaşadığı bir stres durumu oluyor. Bu stres durumu da mesela dışarı çıktığım anda diğer köpeklere ve diğer hayvanlara olan ya da insanlara olan tepkisini değiştirmiş oluyor. O yüzden genelde serin tutmaya önem gösteriyorum. Yani size de aslında tavsiye edebileceğimiz şey, ev içerisinde en önemlisi köpeğin mutlaka suyunu sürekli tazelemek. Ve aynı zamanda buz parçaları atabilirsiniz. Biraz daha serinlemesini sağlayabilirsiniz. Evde zaten gölgede diye düşünmeyin. Klimanız varsa klima kullanabilirsiniz sıcak başladığı zamanlarda. Bu da çok destek olacaktır. Buraya ben de bir küçük not geçmek istiyorum bu arada. Yaz aylarında daha fazla yer değiştirmeleri çok muhtemel. Mesela birazdan muhtemelen bu yavrumuz aşağı inecek çünkü kanepeden sıcak basacak. Bir de daha fazla sırt üstü yattıklarını da fark edebilirsiniz. Bu sosyal medyada dönenin aksine o alanın sahibi oldukları anlamına gelmiyor. Diğer serinleme yöntemlerinden bir tanesi en az tüy ve en fazla deri açıklığı burada olduğu için aslında dışarıda ve evde kendini havalandırma yöntemlerinden de bir tanesi. Demişken zaten gördüğünüz gibi Şişka artık dayanamadı ve indi. O zaman biraz da önerilerimizden bahsedelim. Evet. Evde ne yapabiliriz? Güneşin en tepede olduğu saatlerde tabii ki de gezintiye çıkarmayın diyoruz. Hatta gezintiye çıkarın diyen biz
her koşulda gezintiye çıkarmayın diyorsak bunun altında mutlaka ciddi bir sebep vardır. Bunun altını çizmek isterim öncelikle. Gezintiye çıkmadığı için köpekler tabii ki de bir egzersiz, rutin eksikliği oluşuyor. Gündüz çok fazla yatma ihtiyacı duydukları için tabii ki de batarya yeteri kadar şarj oluyor. Uyandıklarında da genellikle akşam üzerlerine doğru hava serinlemeye başladığında artık köpekler kendine gelmeye başlarlar. Burada da ciddi enerji patlamaları görebiliriz. Evin içerisinde koşturma, vızıklanma, ilgi, alaka beklentisi, zaman zaman bir yerleri kemirme gibi davranışlar hatta hiç yapmayan köpeklerde de gözlemleyebiliriz. Peki enerjisini attıramıyorsak, dışarı çıkartamıyorsak köpeği evde ne gibi egzersizlerle yorabiliriz? Bence bu kısım çok daha önemli. Bunun için çok fazla bir maliyete ihtiyacımız kesinlikle yok. Evimizde olan mevcuttaki alternatiflerimizi değerlendirebiliriz. Örneğin havlular, pet şişeler, Objeler, farklı objeleri de değerlendirebilirsiniz. Birazdan anlatacağız. Kutuları vesaire, evdeki saklama kutuları, her şeyi değerlendirebiliriz. Artık internete yazdığınız zaman evde köpek oyuncağı yapımı şeklinde arattığınız zaman gerçekten artık çok fazla seçenek çıkıyor. Biz de videomuzda birkaç tanesine, yani kendi evimizde uyguladığımız, köpeklerimizde uyguladığımız birkaç tanesini size örnek olarak aktarmak istedik. Önerilerimizden bir tanesi havlu. Havlu, bildiğimiz bir havluyu açıp içerisine ödüller serpiştirip güzelce büzüp sonra onu böyle bir çiçek şekline getirdikten sonra köpeğinizin önüne bırakabilirsiniz. Ya da bir düğüm atabilirsiniz zor açabilmesi için. Hani kademe kademe bu zorluğu da arttırabilirsiniz. Köpeğinizin önüne bırakın. Hiçbir şekilde karışmayın. Bırakın köpeğiniz onunla vakit geçirsin. Buz yalatabilirsiniz. Evet. Gün içerisinde böyle yoğurtları dondurabilirsiniz veya işte et suyunu dondurabilirsiniz. Farklı, mesela buz kalıbının içine bir sürü farklı tatlarda şeyler koyabilirsiniz. Bir tanesinin içine işte yaban mersini koyabilirsiniz. Birine yoğurt, birine frambuaz ve hepsini dondurup o şekilde tek tek sunabilirsiniz. Hani gün içinde en azından o yalamada sakinleştirici bir davranış olduğu için bu bile hem serinletecektir hem de keyif alacağı da Kesinlikle. bir aktivite olacaktır. Ve şu kısımda çok fazla köpeğin soğuk yediği zaman hastalanacağı ile ilgili köpek sahibinden tereddütler duyuyoruz. Tabii ki de belli bir noktada köpeğe yine çok soğuk yedirdiğiniz zaman zarar verebilir. Fakat bahsettiğimiz şey köpeğin serinlemesi olduğu için çok küçük dozlarda servis etmekten bahsediyoruz. Gene burada küçük bir şeyle bölmek istiyorum. Bir kere bizim buz makinamız bozulmuştu ve bütün buzlar bir anda tık 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 dökülmüştü ve Freya inanılmaz fazla yemişti. Daha sonrasında olan şeyde bütün evde hem zoomies şeklinde hem deli bir koşturmuştu. Nedenini söyleyeyim mi? Brain freeze dediğimiz şey olduğunu Ben de düşünüyorum, biliyor musun? Ne düşünüyorsun? Kesinlikle bağırsakları hani ishal durumundan O da olabilir. Onu hatırlamıyorum. Evet, Bak, çünkü ishal olmuş genelde muydu? çok soğuk yediklerinde ishal olurlar. Ama o kadar çok yemiştik yani, o yüzden böyle 5-6 parça vermekten korkmayın ama bir buz makineniz bozulursa sakın buna müsaade etmeyin. Bu tabii ki böyle 10 sene önceki bir derdimden bahsediyorum. Şu anda asla yapmayacağım bir şey ama onu görmek de oldukça ilginçti. Bu da böyle bir küçük anı olsun. Evet, küçük miktarlardan bahsediyoruz zaten biz de. Köpeğin de tabii ki de boyutuna ve miktarı ona göre, köpeğin boyutuna göre değişebilecektir. Dondurmalar, evdeki o dondurma alternatifleri gerçekten hayat kurtaran şeylerden biri. Hem köpeğin yalama, hem kemirebilme, hem de aynı zamanda serinleyebilme gibi bir haz sunmuş oluyorsunuz. Ve hem köpeğin mental rahatlığını sağlıyor, hem içsel rahatlamasını sağlıyor. En fazla hani haftada böyle 3 kez ya da her gün çok az miktarlarda köpeğinizi serinletmek için dondurma türevi şeyler yapabilirsiniz. Şekersiz tabii ki veya Tabii ki de. tatlandırıcısız. Köpeklere uygun olarak. Alternatif olarak özellikle salatalık dondurabilirsiniz, karpuz dondurabilirsiniz. Çok şekerli olmayacak farklı meyveler dondurabilirsiniz. Ve tabii ki hepsinden azar miktarda. Yani karpuz sonuçta şekerli bir meyve ama aynı zamanda sağlıklı. Şimdi oyuncak alternatiflerine geri dönelim. Fiziksel olarak da yorulamayan köpeğimizi evde yine başka alternatiflerle yormamız mümkün. En önemlisi de burnunu kullandığı. Çünkü zihnen, bedenen ve genel olarak sinir sistemini gerçekten dengeye sokan aktivitelerden bir tanesi sakla bul oyunları. Bunu herhangi bir evde bulunan boş bir kutuda yapabilirsiniz.
yapabilirsiniz. Kutunun üzerine delikler açtıktan sonra içerisine birkaç ödül atıp köpeğiniz ilk aşamada bunu görecek. Gördüğü bir alana saklıyorsunuz ve köpeğinizi sonrasında bildiği bekle komutundan ara, bul ya da ne demek istiyorsanız komutunu verip hedefe ulaşmasını sağlıyorsunuz. Sonrasında köpek artık orada bir şey bulmak için aynı kokuya hedefleneceği için artık o kutunun yerini değiştirebilirsiniz. Koltuk altına saklayabilirsiniz, yastık altına, yorgan altına gibi çeşitlendirebilirsiniz oyununuzu. Hem ev içerisinde böyle bir hareketlilik sağlamış olursunuz. Hem de aynı zamanda dediğimiz gibi burun egzersizini tamamlamış olduğunuz için köpeğiniz gerçekten zihinsel yorulacaktır. Aynı zamanda hormonları da tavan yapacağı için mutlu bir köpek haline gelecektir. Aynı zamanda dürtü kontrolü de çalışmış olacaksınız. O bekleyi verdiğiniz için o dürtü kontrolü de ayrı bir yorgunluk sağlayacaktır. Burada ise en önemlisi sadece o bekleyi verdikten sonra eğer kalkarsa hemen tamam aramaya başladı demeyin. Tekrar gidin aynı yere otur bekle deyip bunu tekrarlarsanız o zaman zaten gerçek dürtü kontrolü ve gerçekten bekleyi de çalıştırmış olursunuz. Bir de benim en sevdiğim evde hazırlanabilecek oyuncak tavsiyelerinden bir tanesi, çünkü çok komik hareketler yapıyorlar. Sinirlenip böyle onu hancını çıkarmak istiyorlar. Şimdi ihtiyacımız olan şey bu egzersizde bir adet pet şişe. Pet şişenin kapağını açıyorsunuz. Kapağıyla artık bir işimiz yok. Karşılıklı iki delik açıyorsunuz ve onu iki taraftan belki bir sandalye ayağına bağlayabilirsiniz, bir bebek kapısına bağlayabilirsiniz. Gergin bir şekilde bağlıyorsunuz. İçerisine de birkaç tane ödül atıyorsunuz ve köpek ona vurdukça ödüller içerisinden dökülmüş oluyor. Bazen dökülmeyen ödüllerde de dediğim gibi hırslanıp komik hareketlerde bulunabiliyorlar. Benim en sevdiğim evdeki egzersizlerden bir tanesi de bu. Kendi başına da vakit geçirebiliyor çünkü köpek. Hani işiniz varsa hazırlayın mekanizmayı ve köpeğinizi kendi haline bırakın tamamen. Eğer ki evde genç bir köpeğiniz varsa evde yeni obje tanıtmayı da deneyebilirsiniz. Yani bu çok saçma duyuluyor ama yeni bir obje tanıttığınız zaman köpeklerin dopamin sistemi aktive oluyor. Hem keşif yapıyorlar hem merakla o objeye yaklaşmaya çalışıyorlar. Yenilik ve yeni şeylere doğru tanıtım aslında sosyalleşmenin zaten zemini. O yüzden hani genç köpeklerde daha etkili bir oyun olacaktır. Ama yaşı ilerlemiş köpeklerde de çok farklı objeleriniz varsa kullanabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey işte bir şemsiye açabilirsiniz. Salonun ortasına koyabilirsiniz veya normalde etkileşimde olmadığı, az gördüğü şeyleri salonun ve evin çevresine koyabilirsiniz ve yaklaşmasına müsaade edebilirsiniz. Bazılarının içine kokulu şeyler bırakabilirsiniz. Bu da yine burunlarını kullanmalarını sağlayacaktır. Çok ya da korkuyorsa çok korktuğu bir şey varsa hani onun içerisine bahsettiğimiz etrafına gibi sevdiği bir şeyler yerleştirebilirsiniz. Böylelikle bu çok hani güzel o olur. korkuyu bir şekilde yenmeye başlamış oluyor. Buradaki tek kural çok korkan bir yavrunuz varsa onu hiçbir şekilde zorlamamak. Yani bir köpeğin bir objeye bakması, azıcık yanaşması bile bir orada zaten clicker kullanıyorsunuz. Klik ve ödülü hak eder. Korkuyorsa bir objeden onun çevresine ödül koymanız da yeterli olacaktır. Ama çok korkuyor ve titriyor ve kuyruğunu sıkıştırıyorsa zaten objeyi kaldırın. O çünkü travmaya giden de bir yol olabilir. Ama işte şemsiye, tencere, tava, el süpürgesi olabilir, palyaço burnu olabilir, şapka. Yani normalde sizin taktığınız şeyleri bile yere koyarsanız bu ev içinde bir yenilik Bunlar yaratır. sadece sizin evinizde var biliyorsun değil mi? Bak, kimsenin evinde palyaço burnu yok yani. Tamam, tiyatro evet. Farklı objeler işte. Hani evde en küçük şeyin yerini değiştirdiğinizde de fark ettikleri için bu da zihinlerini yoracak bir şeydir. O yüzden böyle farklı alternatif bir aktivite. Evet, yani gerçekten çok eğlenceli oluyor hazırlaması ve izlemesi. Diğer güzel aktivitelerden bir tanesi de ve yoracağından emin olduğumuz aktivitelerden bir tanesi de yeni bir komut öğretmek. Evet, aslında bildiği komutları da gün içerisinde tekrar etmek. Zaten eğitim başlı başına zihinsel olarak köpeği yoran bir aktivite. Hatta belki de havanın sıcaklığından faydalanarak evde geçirdiğiniz köpeğinizle o dinlenme vakitlerini bu şekilde değerlendirirseniz ve bunu bir rutin haline getirirseniz köpeğiniz zaten bunu çok hızlı bir şekilde öğrenecektir. Bu da belki o sıcak havaların bir avantajı olabilir sizin için. Şimdi bunları gerçekten detaylı bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Bugün belki yüzeysel bir şekilde aktarmış olabiliriz. Bunun da sebebi tabii ki de yaza hızlı bir şekilde geçiş yapmış olmamız. Ve yaz aylarında kedi, köpek hiç fark etmez. Mevsim geçişlerinde çok ciddi anlamda bir tüy dökme problemi yaşıyoruz. Bu tüy dökme problemi
probleminden kaynaklı da en çok yapılan hata köpeği sıfır şekilde tıraş ettirmek, hem de makine tıraşı. Genelde biz kendimiz hani ilk böyle yaza geçişte saçları kesmek gibi böyle bir efil efil olalım, rahatlayalım düşüncesiyle bunu yapıyoruz ya. Köpekler için de sanırım bu düşünülüyor ve aslında insanlar kendi içi rahatlasın diye köpeğinin tüyünü tıraş ettirmiş oluyor. Çünkü sanırım köpek ondan kurtulduğu zaman serin ve ferah hissettiğini düşünüyoruz. Fakat köpeğin gerçekten başına neler gelebiliyor? Zaten güneş çarpması demiştik. Aynı zamanda dermatit problemlere de çok ciddi bir şekilde ön açmış oluyoruz ve aynı zamanda kenelere, pirelere zaten davetiye çıkarmış oluyoruz. Kolay bir şekilde üzerine konabilme ve ısırabilme durumunu yaşayabilmiş oluyoruz. Eğer köpeğinize işkence yapmak istiyorsanız yazın mutlaka tüylerini 0 numara şeklinde tıraş ettirin. Ferahlaması için düzenli olarak taradığınızda ve uçlardan makas tıraşı yaptırdığınızda zaten köpek için yeterli oluyor. Unutmayın ki köpeklerin tüyleri ne kadar kalın olursa ya da kürk yapısı olursa olsun onları serin tutan şeylerden de aynı zamanda bir tanesi diyoruz ve bu haftayı da bu şekilde sonlandırıyoruz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Lütfen like etmeyi, abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.